Aceh bizim için çok önemli çünkü bundan aşağı yukarı bir 400-500 yıl önce de doğal olmayan bir afet yüzünden Türkler yardım elini uzatmış Acehlilere. Merhaba, Coşkun Aral Anlatıyor kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın farklı bölgelerinde yanardağ patlamaları oldu. Ardından depremler, yer sarsıntıları. Malum dünya canlı bir gezegen ve canlı olduğu süre içinde bu tür aktiviteler hep olacak, bu tür hareketler hep var olacak. Bir tarafta yanardağ patlamaları, diğer tarafta yeryüzünde farklı oynamalar, depremler. Bazı bölgelerde çok yoğunlukla oluyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de önce Etna, sonra Sicilya'da bir diğer yanardağ patladı. Ve bundan yıllar önce 2004 yılında dünyanın en büyük tsunami felaketlerinden biri yaşandı. Yaşandığı bölge malum Güneydoğu Asya'nın Andaman Denizi'nde. Ama hem Endonezya'ya hem Tayland'a kıyıları olan bir bölgede oldu. Ve bu bölgelerden biri de Aceh'ydi. Aceh neresi? Aceh aslında biz Türkler için çok önemli bir bölge. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman zamanında o bölgeyi istila eden Portekizlilere, Hollandalılara karşı Aceh Sultanı bizden yardım istemek üzere bir ekibi göndermiş Osmanlı'ya. Ve bunun karşılığında 2. Selim, sayısı henüz belli değil çünkü 15, 16, 17 deniyor ama ciddi sayıda hem savaş teknesi hem de destek gemisi gönderilmiş. O yüzden Aceh'de Türk dendiği zaman gerçekten önemli bir yer alıyor. Çeyrek asrı aşkın bir süredir dünyanın değişik bölgelerinde aşağı yukarı dünyanın 3'ünde yapmış olduğum gezilerde, röportajlarda, belgesellerde bir takım izler sürdüm. Bu izler arasında birbirinden farklı kültürlerin, inançların, zaman zaman savaşların, zaman zaman festivallerin o renkleriydi, sesleriydi sürdüm. Ama Endonezya benim için çok önemli çünkü yıllar önce buraya geldiğimde burada Türklerin izini bulmuştum. 1500'lerde Osmanlı buralara tebaasını gönderip insanlara yardım elini uzatmıştı. Aceh'de yaşanan o depremin ardından tsunami'nin sonuçlarıyla ilgili bir şeyler göstermeye çalışacağım. Malum 170 bin kişi sadece o bölgede hayatını kaybetmişti. Tayland'la beraber o bölgede yaşanan bu tsunami'nin ortalama can kaybı 250 binin üzerindeydi. Yani 250 bin insan hayatından oldu ve inanılmaz şeyler yaşandı. Şimdi o dönemde yapmış olduğum bir belgesel vardı. Onu göstereceğim. Öncelikle bir Aceh'nin öyküsü, ardından bu yaşananlar. 2000'li yılların en büyük felaketi, en büyük doğal felaketi tsunami. 2004'ün son günlerinde Aceh başta olmak üzere Güneydoğu Asya'yı vurduğunda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir doğal felaketti bu. Metrelerce, onlarca metre yükselen dalgalar denizde ne varsa, kıyıda ne varsa aldı süpürdü. Üstelik şu arkamda görülen Aceh'in elektrik santralleri, yüzer elektrik santrali, bir feribot kadar büyük bir santral. Denizin derinliklerinden, sonsuzluğundan yeryüzünün aşağı yukarı 4 kilometre içlerine kadar sürüklenerek getirdi. Yani kaç bin ton olduğunu bilemiyorum ama bütün bu bölgenin uzun bir süre elektriğini üreten bu dev feribot kadar büyük yüzen santral 4 kilometre karaya oturdu. Üstelik önüne kattığı evlerle, araçlarla ve geride bıraktığı binlerce ölüyle. Evet, izlediğiniz videoda tsunami'nin nelere yol açtığını gördük. Düşünebiliyor musunuz? Denizin ortasında elektrik üreten bir dev bir santral, gemi. Bu gemi kilometrelerce ilerliyor, karada kilometrelerce yol açıyor. İnanılmaz bir şey. Tanrı bizi bu tür felaketlerden korusun. Çünkü yeryüzü canlı olduğu süre içinde bu tür felaketler hep gündeme gelecek. Tabii ki insanın bunlara karşı olmazsa olmaz bilimin getirmiş olduğu, mühendisliğin getirdiği verileri dikkate alıp inşaatlarını yapması lazım. Türkiye'de tsunami olur mu? Valla en son Marmaray kazıları yapıldığı zaman Yenikapı sahilinde geçmişte yaşanmış bir tsunami'nin izlerinin bulunduğunu bilim adamları açıkladı. Niye olmasın? Çünkü yerküre hareket halinde. Hareketli yerküremiz, canlı yerküremiz, zaman zaman depremlere yol açan fay kırımları, zaman zaman da yanardağlar. Peki Türkiye'de yanardağ patlar mı? En son bilinen bundan birkaç bin yıl önce bu bölgede özellikle Nemrut Dağı'nın bulunduğu bölgelerde yani Van'ın kuzeyinde, Van Gölü'nün kıyısındaki Nemrut bölgesinde yanardağ patlamaları olmuş. Unutmayalım ki Erciyes'te bugün canlı bir yanardağ. Ona göre bilim adamlarının dediklerini dikkate almak lazım. Yerleşimleri doğru yapmak lazım. Şimdi tekrar Aceh bölgesine dönüyorum. Burada ilginç izler vardı. Dedim ya az önce tsunami'den önceki yıllarda o bölgede Türk mezarlıklarını bulmuştum. Yıllar önce Endonezya'ya geldiğimde 1990'larda bu izlerin peşinde bayağı koşuşturdum. Yazılı çok kaynak yoktu açıkçası. Kendimce geldim. Bu civarlarda Türk'üm dediğimde seni Türklerin mezarına götürelim deyip o dönemki haliyle garip bir parka soktular. Park içinde
bana hiç de yabancı olmayan mezar taşları vardı. Farklı kitabeler gördüm. Kime ait oldukları tam belli değildi. Çünkü o güne kadar sağlıklı bir araştırma yoktu. Türklerin mezarları dediler. Açıkçası gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü binlerce kilometre öteden yüzyıllarca sonra izimi bulmuştum. Şu anda bulunduğumuz yer, benim o yıllar önce geldiğim, otlar içinde zar zor bulduğum mezar taşlarının bulunduğu bir Türk mezarlığı. O bölgeye gönderilen Türklerin soyu halen devam ediyor. O dönem insanların yaptığı çalışmalar belki unutulmuştur ama bugün AÇE'de Kızılay gibi evrensel bir oluşumumuz, AFAD gibi bir oluşumumuz halen çalışmaya devam ediyor. Güneydoğu Asya'da Andaman Denizi'nde çok ciddi bir deprem, bir fay kırılması ardından yaşanan tsunami. Dünya çok hazırlıksızdı. O bölgeler malum bir taraf Endonezya'ya ait adalar, diğer taraf Malezya ve Tayland. Dünyanın tarihin belki de en büyük doğal felaketlerinden biri AÇE'nin de içinde bulunduğu bu Güneydoğu Asya'da meydana geldi. Yüz binlerce insan önce deprem ardından onun yarattığı tsunami ile suların içinde yaşam savaşı verdi ve yüz binlercesi hayatını kaybetti. İşte bu kadar büyük bir doğal afette tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi Türk Kızılay'ı bölgeye gelen ilk ekiplerden biri olup yaraların sarmasında destek oldu AÇE'lilere. O hazırlıksızlık içinde ne yazık ki aradan geçen süre içinde insanlar hiçbir şey yapmadılar. Ancak o felaket yaşandıktan sonra önlemleri aldılar. Örneğin Tayland'da bugün tsunami'ye karşı bir takım önlemler, duvarlar arılıyor, uyarı cihazları denizlere yerleştiriliyor. Ama geç kaldık mı? Tsunami geçtiğimiz günlerde yine küçük de olsa yaşandı. Her yerde mi yaşanıyor? Denizin olduğu, suyun olduğu her yerde yaşanır. Biz bilim adamlarının bize vermiş olduğu o uyarıları ciddiye almalıyız. Örneğin en son yaşanan tsunami felaketi Endonezya'da bir konser sırasında insanları hakikaten korkunç gafil avladı. Onlarca yüzlerce insan hayatını kaybetti. Eğer o uyarıları ciddiye almış olsaydık belki bunlar daha az kayıpla yaşanırdı. En önemlisi yaşanmışlıklardan ders almamız. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.